George Bernard Shaw, edebiyat dünyasını kökünden sarsan o devrimci isim. Peki o alkışların, o ödüllerin arkasında ne vardı hiç düşündünüz mü? Bu efsaneyi yaratan şey neydi? Gelin şimdi Shaw'un en büyük eserinin yani kendisinin nasıl yaratıldığına bir bakalım. Onu şekillendiren acılara, zaferlere yani hikayenin kendisine tanıklık edelim. İşte karşımızda hepimizin tanıdığı o yüz. O bilge, sakallı, zekası gözlerinden fışkıran dünya figürü. Başarıları zaten malum, tarihe kazınmış. Hem Nobel Edebiyat Ödülünü hem de Oscar'ı kazanabilen tek insan. Yani kelimenin tam anlamıyla bir ikon. Ama biliyorsunuz, her parlak madalyonun bir de karanlık yüzü, her efsanenin de bir çıkış noktası vardır. Peki bu bilge maskenin ardında ne fırtınalar kopuyordu? Mitin arkasındaki o kırılgan, o gerçek insan kimdi? İşte şimdi o efsane zırhının katmanlarını birer birer aralayacağız ve ardında saklanan kanlı canlı o adama ulaşmaya çalışacağız. Yolculuğumuz başlıyor. Her şeyin başladığı yere, Dublin'in o sisli sokaklarına geri dönüyoruz. Shaw'un dünyaya meydan okuyan o keskin zekasının ve alaycı ruhunun filizlendiği o alışılmadık çocukluğa. Burası Dublin'deki Senge Sokağı. George Bernard Shaw, 26 Temmuz 1856'da bu tuğla evin kapısından dünyaya merhaba dedi. Dışarıdan bakınca her şey ne kadar da normal değil mi? Saygın bir orta sınıf yuvası gibi duruyor. Ama o kapının ardındaki gerçekler, işte onlar çok daha farklı bir hikaye anlatıyordu. Shaw'un çocukluğu tam olarak bu derin çelişki üzerine kuruluydu. Düşünün, bir tarafta sürekli anlatılan soylu bir köken hikayesi var, Fife kontu Macduff'a dayanan bir geçmiş, diğer yandaysa cepleri kemiren, bitmek bilmeyen bir parasızlık ve toplumdan dışlanmışlığın o soğuk gerçeği. Peki, bu dışlanmışlığın, bu utancın sebebi neydi? Shaw, bu sorunun cevabını kendi acımasız dürüstlüğüyle veriyor. Bizim dolaptaki özel iskeletimiz babamın ayyaşlığıydı. İşte bu sır, ailenin üzerine bir gölge gibi çöken ve onları kendi sosyal çevrelerinde birer parya yapan acı gerçekti. Ailenin bu trajediye tepkisi ise oldukça tuhaftı. Gözyaşı ve yas yerine durumu bir tür kara mizahla, hatta şovun kendi deyişiyle müstehcen bir eğlenceyle karşılıyorlardı. İşte bu acımasız mizah anlayışı genç şovun ruhuna öyle bir işledi ki onun tüm geleneklere ve sahte saygınlığa karşı ömür boyu sürecek isyanının ilk tohumlarını da attı. Dublin geride kalıyor ve rota Londra'ya çevriliyor. Genç şov, imparatorluğun kalbinde kendine bir yol bulmaya çalışıyor. Ama hayatın onun için hazırladığı rol bir ofis masasından çok daha farklı. O bir ıslah olmaz işsiz olacaktı. Yıl 1876, mevsim bahar. 20 yaşındaki Shaw, İrlanda'nın melankolisini ardında bırakıp valizinde umutlarıyla Londra'nın devasa karmaşasına, annesi ve kız kardeşinin yanına geliyor. Ancak bu geleneksel iş dünyasının kalıpları Shaw'un ruhuna dar geliyordu. Dublin'deki kısa katiplik denemesi, gazete ilanlarına verilen umutsuz cevaplar, dönemin teknoloji harikası telefon şirketindeki kısa misafirlik, yok hiçbiri ona göre değildi. Hatta girdiği bir banka mülakatında müdürü zekasıyla öyle bir eğlendirmiş ki adam gülerek bu işin ona göre olmadığını söyleyip kendisini kibarca kapı dışarı etmiş. Bu tam bir başarısızlıktı ve durumu Shaw'ın kendi ironik sözlerinden daha iyi hiçbir şey özetleyemez herhalde. Mükemmel bir referans mektubu ve kusursuz bir karakterle ben ıslah olmaz bir işsizdim. Fakat bu başarısızlıklar onu yok etmedi. Tam tersine onu yeniden yarattı. Şimdi amansız bir reddedilişin ateşinde çelikleşen bir iradenin hikayesine tanık olacağız. Gidecek başka kapısı kalmayınca son bir sığınağa, kelimelerin dünyasına sığındı. Yazarlık onun için bir tutku falan değil, bir hayatta kalma mücadelesiydi. Ve bu mücadelede inanılmaz derecede üretkendi. 5 yılda tam 5 roman kaleme aldı. Peki bu hummalı çalışmanın sonucu ne oldu? Tek bir kelime, reddedilmek. Tam 60 kez. Londra'daki neredeyse her yayın evinin kapısı yüzüne bir bir kapandı. Tek bir olumlu cevap bile alamadı. Bu aralıksız red bombardımanı ruhunda derin izler bıraktı elbette. Ama onu kırmadı. Tam tersine çelikleştirdi. Kendi sözleriyle durumu şöyle anlatıyor. Cesaretim kırılmaz oldu. Övgüye veya suçlamaya karşı insanüstü bir duyarsızlık kazandım. Artık o, eleştiri oklarını delemediği bir zırh kuşanmıştı.
Ve işte bu kırılmaz iradeyle şovu artık en büyük şaheserini yaratmaya hazırdı. Ama bu eser ne bir roman ne de bir oyundu. Bu eser bizzat kendisi olacaktı. Peki bu parlak ve cüretkar maskenin ardındaki gerçek adam kimdi? Aslında ölümcül derecede utangaç, sosyal ortamlarda feci sakar, sırf tartışmak için herkese karşı çıkan ve kendini bu gezegende bir misafir gibi hisseden yalnız bir ruhtu. İşte dönüşümün özü tam olarak buydu. Dünya bu utangaç ve uyumsuz adamı kabul etmeyecekti. Madem öyle, o da dünyanın reddedemeyeceği başka birini icat edecekti. İtirafı yıllar sonra bizzat kendi ağzından duyacaktık. Bu yüzden bir aktör olmak ve insanlarla başa çıkmaya uygun fantastik bir kişilik yaratmak zorunda kaldım. Ve işte o an sahneye GBS çıktı. Kimdi bu GBS? Aslında ustalıkla yaratılmış bir halk kuklasıydı. Dublinli o utangaç adamın dünya sahnesinde oynamak için yarattığı küstah, cüretkar ve göz kamaştırıcı bir karakterdi. Böylece hikayemizin başına o ikonik yüze geri dönüyoruz. Ama artık bu yüze baktığımızda farklı bir şey görüyoruz. Bu sadece bir yazarın portresi değil. Bu acıdan, reddedilmişlikten ve dehadan doğan en büyük, en ölümsüz eserin ta kendisi. Ve geriye o kışkırtıcı soru kalıyor. Biz George Bernard Shaw'u alkışlarken aslında kimi alkışlıyoruz? Sahne arkasındaki o utangaç adamı mı yoksa onun dünya için yarattığı o göz alıcı maskeyi mi? Bu sorunun cevabı size kalmış.